detaylı anlatacağız. Şöyle bir tanıştırayım sizlere. İçtiğimiz kahvenin ağacı arkadaşlar. Bu seslerini lütfen bir dinleyin. Yine özel bir alana geldik arkadaşlar. Kahve içeceğiz ve kahve üretimine bakacağız. 1.900.000 BND kilosu. İş saati olduğu için sadece bir masa dolu. Kahve ngon nhất thế giới là cà phê Việt Nam, giọt đắng thơm trong lòng tay, thức giấc cả thế gian. Buổi sáng sương còn động trên lá, tiếng chim vang ngang mái hiên nhà, ly phin rơi từng hàng mưa nhỏ, thơm ngập tràn tình ca giấc mơ xa. Cà phê ngon nhất thế giới là cà phê Việt Nam, uống giữa ruộng bậc thang xanh ngát, giữa núi rừng mây trắng mơ màng. Cà phê ngon nhất thế giới, thêm chút nắng trên môi em, thưởng thức giữa thiên nhiên tươi đẹp, thấy tổ quốc ngầm trong mỗi giọt đêm. Bu seslerini lütfen bir dinleyin. Yine özel bir alana geldik arkadaşlar. Kahve içeceğiz ve kahve üretimine bakacağız. Xin chào. Dalat deyince ilk akla gelen şeylerden biri kahve. Hai lần cà phê voi gặp trường. 1.900.000 arkadaşlar, 1.900.000 BND kilosu kahvelerin. İş saati olduğu için sadece bir masa dolu. Burası kahve içme alanı ya da isterseniz çiçeklerin arasında bahçede de içebiliyorsunuz. Aynı zamanda böyle çeşitli bitkisel şeyler de var anladığım kadarıyla. Bir de böyle hediyelik eşya noktası var. Oo. Bizim akrabalar burada. Maymun dostları görüyor musunuz? Kamerayı aşırtmasak bari. Evet. Evet, böyle bir kahve çiftliğine geldik. Burası hem kahve çiftliği hem de çok yüksekte olduğu için, serin olduğu için insanlar buraya kahve içmeye geliyorlar. Böyle yukarıya doğru çıkacağız birazdan ve kahve çiftliklerine gideceğiz. Selam. Hi. Xin chào. Xin chào. Phu An Cafe. Dalat'ta oldukça ünlü bir yerdeyiz şu anda. Tepelerde hep kuşlar var. Seslerini duyabiliyorsunuz. Vietnam'ın yüksek tepeleri arasından geçtik ve bu çiftliğe geldik. Phu An Cafe. Tabi burası benim için sıradan bir durak değil. Çünkü kahve benim hayatımda sadece içilen bir şey değil. Başlı başına bir tutku biliyorsunuz. Granül kahve hariç. Yani kahve dediğimde kahveden bahsediyorum dostlar. O yüzden kahveyi paketlerde ya da makinelerde değil, tam burada doğduğu yerde görmek istedim. Toprağında, ağacında, dalında. Dalat'ın havası daha arabadan iner inmez fark ediliyor. Serin, temiz ve hafif nemli. Burası deniz seviyesinden oldukça yüksekte. Bakın sürekli esiyor. Şöyle size de göstereyim. Görüyor musunuz ağaçlardan? Sürekli bir esinti var. İşte tam da bu yükseklik kahveyi özel yapıyor. Serin iklim, yavaş olgunlaşma demek.
Yani aceleye gelmeyen karakteri olan bir kahve. Böyle yavaş yavaş. Bu yüzden Vietnam'da özellikle Dalat bölgesi kaliteli Arabika üretimiyle biliniyor. Fakat her çeşit kahve yapılıyor arkadaşlar. Kahve burada sadece tarım ürünü değil, şehrin kimliğinin bir parçası. Phuong Cafe çiftliğine girdiğimde ilk hissettiğim şey toprak kokusu, ağaç kokusu ve hemen sonrasında kafenin böyle daha kapısında muhteşem bir kahve kokusu. Arkaya doğru, gerilere doğru kahve tarlası. Bizim Karadeniz'deki fındık gibi dağ üzerine yapıyorlar ve bu serinlik, şu anda hava oldukça serin. Bu serinlik kahvenin çok daha diri, çok daha aromatik, çok daha güzel olmasını sağlıyor. Tao da dedi hayatımda ilk defa senin sayende geliyorum. Dedim ben de ilk defa geliyorum. Şimdi buradan yavaşça aşağıya doğru ineceğiz. Normalde bakın şuradan başlıyor. Şu ağaçların arkası. Buradan aşağıya doğru iniyor. Şuranın arkası. Burası. Ve buradan sonra bu taraf komple kahve tarlası arkadaşlar. Çiçekleri sordum. O tarafta da çünkü vardı çiçekler. Bunu söylediler. Yani kahveyle birlikte yetişebilen çiçekleri de katıyorlarmış. Bunu herkes yapmıyormuş yalnız. Bakın şöyle görüyorsunuz. Buradan böyle gidiyor dostlar. Şimdi diğer tarafı da bir gösterelim. The height is from 2 to 3 meter. Eylül'den Kasım'a kadar toplanabiliyormuş kahve. Bu az önce gösterdiklerimiz Arabika'ymış arkadaşlar. Kafe Arabika'ymış. Şimdi çeviriyor bana. Bilgileri size de vereyim. Ortalama boyları 2 metre 3 metreye kadar yükseliyormuş. Bu rakım üretim için en önemli rakımmış. Yani bu yükseklik, şu anda bulunduğumuz yükseklik yaklaşık 2000 metre deniz seviyesinden. Fakat buranın kendine has özel bir iklimi var. O yüzden de bu Cafe Arabica burada çok önemli. Diğer bir çeşit kahvede At the age of the tree, Arabica trees around 50 years old. Yeah. kafein oranları daha Robusta. yüksek olan Camphora var. Şurada görüyorsunuz Camphora'nın bitkisi. Dostlar. Bunları topluyorlar. Bakın bu daha tam olmamış. Henüz daha tam olmamış ama yine de şöyle gösterebileceğim. Şurada görüyor musunuz? Camphora bu. Yeah. Yani Robusta, Cafe Robusta'nın asıl ağacı. The color is light. Right. Diğerleri Yes, daha dark, açık. dark. Diğerleri daha karaydı. Arabica daha karaydı. Bu açık. And Kafein oranı daha higher yüksek. than Higher than, Arabica yes. from 2.5 to 3.5%. 2,5-3,5 yüzde her Yeah. bir. From October to November. October to November. It was September and November. Evet, bu Ekim'den Kasım'a kadar. Yani sadece bir ay. Sadece bir ay ürün veriyor. Bu ağaç arkadaşlar 70 yıl ürün veriyor. Arabica ise 50 nam, yani 50 demiyor tabi onlar. Lam muy nam 50 yıl demek. Toy to lam muy nam 50 yıl. 50 yıl yaşayabiliyor. Diğeri 70 yıl. Bu ise bakın Cafe Mit, Cafe Excelsa or Cafe Liberia, bilmiyorum arkadaşlar bu kadar kahve çeşidini açıkçası. 100 yıl. Bakın. Kafein oranı çok hafif. Hemen bunu da gösterelim. Bakın bu biraz daha böyle açık oldu rengi, fark ettiyseniz. Bir parça daha, fark ettiyseniz bir parça daha rengi açıldı bunun. Şöyle örnekler koymuşlar. Collect from December to March. To March. Aralıktan Mart'a kadar bu daha fazla ürün veriyor. Arasında yürümeye devam ediyoruz. Bunlar daha koyu yapraklı, fark ettiyseniz diğerlerinden. Daha çok burada üretilenler bunlar ama diğerleri de üretiliyor. Bakın şuraya giremiyoruz. Şöyle gösteriyorum. Bu ve bunun arka tarafında üretiliyor. Ama hiç kimseyi sokmuyorlar dostlar. Çok rica ettim. Dedim turistiz şu bu.
Dedi dışarıdaki ağaçlara bakabilirsiniz. Onları göstermelik olarak koyuyoruz. Aynısı zaten dediler. Biz de kabul ettik, ne yapalım. Normalde bu üretim yerine girmek şey değil. Yani biz rica ettik ama almadılar. Fakat şöyle hiç dokunmadan sadece bir gösterelim. Burası kahveleri kuruttukları nokta. Orijinal bir biçimde kurutuyorlar böyle arkadaşlar. Görüyor musunuz? Dokunmuyorum özellikle. Şunu göstereyim. Dışarıda Tao beni bekliyor. Bakın burada yapılıyor. Makinelerden bir tanesi bu arkadaşlar. Yani çok fazla bilgi veremiyorum. Normalde bir işçiyle gezmek isterdim. Ama en azından şunu gösterebilirim. Bakın burada tel örgüler var. Buraya giremiyoruz. Hemen yavaş yavaş da şöyle, yavaş yavaş da şuradan artık yeter. Fazla bile gittik. Uyarı aldık zaten. Tao ile tekrar buluştum. These are coffee? Possibility. Evet, ben şöyle şuradan biraz gizlice, hazır kimse yokken şuraya kadar en azından girip göstersem ne olur? Hijyeni bozmam ya. Neyin hijyenini bozacağım ki? Evet, bakın arkadaşlar, çeşit çeşit kafeler. Do you want to ask her something? How many hours she works a day? Yes. Mỗi ngày như vậy chị làm bao nhiêu tiếng? 8 tiếng. 8 hours. 8 hours. Yeah. Wonderful. Có hồi trước ở nhà em là trồng cà phê nhiều. Hồi xưa trồng ở đâu chị? Dạ, ở nhà em trên này. Cũng ở chỗ này luôn. Şimdi girebiliyoruz. Evet, üretim noktası burası. En sonunda izni kopardık. İlk başta izin vermediler. Dediler hani hijyen şu bu falan filan, ama aşağıya kadar indik ve en azından tarlalardan bir tanesinde, bakın öyle arka arkaya burada yüzlerce var. Şu anda kahve tarlasında dolaşıyoruz. Bir köpek daha çıktı. Arkadaşlar burası köpek kaynıyor. Zincirliler ama hani köpekler değil. Ne derler? Az önceki Pitbull değil de diğerinin adı neydi? Kahverengi siyah. Rot. Rot kaynıyor burası, yani öyle söyleyeyim. Bu yüzden de ben geri döndüm. Şöyle size gösterip çok da başımıza belaya sokmadan buradan çıkarsak hayırlısıyla inşallah. Şöyle. De çok tatlıydı. Sağ olsun. Ya dedi hani tamam hijyen falan kabul de o kadar da değil dedi. Çevirdi Tao. Bayağı da anlattı. Ailesiyle beraber çalışıyor. 93'ten beri bir köyden gelmişler. Gayet mutluyum, huzurluyum dedi. Yani genel olarak sordum. 8 saat çalışıyorlarmış. 8 saatten fazla çalışmaları zaten yasakmış. O yüzden de herhangi bir sömürü ya da yok. Arkadaşlar burada vasıl dediğimiz hayvanları tutuyorlar. Maalesef bu da çok değil ama artık yapılacak bir şey yok. Bu hayvanlara besinlerini veriyorlar ve vasıllar burada yapıp ondan sonra da devam ediyorlar. Come on Ratniya. Không có nhìn thấy con trồn nào hết. He sleep in day. Gün içerisinde bu hayvanlar uyuyormuş arkadaşlar. Gün içerisinde. They just work at night. Sadece... in day they sleep. Uyu, rahatsız etmeyelim o zaman, gel. Come. Gündüz uyuyorlar. Gece dolaşıyorlar. Ve hatta dolaşmaları için de burada bütün alanı kapatıyorlar. Bunların da kapılarını açıyorlar. Bu canlılar kahve tohumlarını yiyor. Bu ağaçlarda göstermiş olduğum çevrede de o yüzden bu kadar kahve ağacı var. Bu tohumları yiyorlar. Bakın hep böyle vasıl. Bu hayvanların yuvaları diyebiliriz. Gündüzleri de uyuyorlar. Bilseydim daha sessiz konuşurdum. Çok güzel bilgiler edindik. Gündüz uyuyan bir vasılı da gördük.
akşam yiyor, pisliyor, pislikleri toplanıyor, pisliklerin içerisinden tohumlar, kahve tohumlarını tekrar ayırıyorlar ve o tohumları bize içiriyorlar. Kahvemiz geldi. Bu Arabica. Buradaki en yaygın olan. Bạn cho miếng không? Ổng sáng gì ổng không ăn. Muhteşem. Ya anlatamam size. Çok güzel. Çok güzel. Gerçekten. Yani kahve buymuş arkadaşlar. Gerçekten kahve buymuş. Bütün ağzınızda yayılıyor. Bütün ağzınızda o kokusu neredeyse burnunuza kadar geliyor ve muhteşem oluyor. hiên nhà ly phin rơi từng hàng mưa nhỏ thơm ngập tràn tình ca giấc mơ xa